Öyle bir şey anlatacağım ki bu videoyu bildiğiniz bilmediğiniz herkese bir atın. Dünya bir saptırma ve çaresizlik sarmalında. Neden yapıyoruz? Neden tılsım yaptırma ihtiyacımız var? Neden ritüel yapıyoruz? Bunlar bizim kader kodlarımızı mı yazıyor? Yoksa biz ritüellerle ve tılsımlarla karanlığı alanımıza mı davet ediyoruz? Peki biz neden ritüellere ve tılsımlara ihtiyaç duyarız? Hiç düşündünüz mü? Sen kendine ben hep kaybediyorum dediğinde en büyük karanlık tılsımı gerçek denge dışarıdaki bu sapmaları görmek ama onlara kapılmadan kendi merkezinde kalabilmektir. Bu dediğimiz her şey aslında sevgisizlik, tam olamama haykırışıdır. Öyle bir şey anlatacağım ki bu videoyu bildiğiniz bilmediğiniz herkese bir atın. Ritüeller, tılsımlar. Neden yapıyoruz? Neden tılsım yaptırma ihtiyacımız var? Neden ritüel yapıyoruz? Bunlar bizim kader kodlarımızı mı yazıyor? Yoksa biz ritüellerle ve tılsımlarla karanlığı alanımıza mı davet ediyoruz? Hatta karanlıkta mı kayboluyoruz? Evet, bugün piyasada gördüğümüz o süslü, püslü, içi boşalmış, şunu yak, bunu göm ritüellerinden asla bahsetmiyorum. Daha büyük konulardan konuşacağız. Eğer içeride o duyguyu mühürleyemiyorsanız, dışarıda yaktığınız mumun sadece dumanını izlersiniz. Gerçek ritüel, zihnin, ruhun ve kuantum alandaki olan halinizin aynı frekansta titreşerek, aynı frekansta buluşup ben hazırım, varım demesidir. Bizim için ritüel bir şov değildir. Sarsılmaz bir denge aracıdır. Ama bu arada biz ritüel yapıyoruz diye asla düşünmeyin. Çünkü biz kuantum alanda eşleşme ve aynı frekansta titreşmekten bahsediyoruz. Eğer siz bunu ritüel olarak görüyorsanız. Haberleri okuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur, elimizde devamlı sosyal medya var, telefonlar var, değil mi? Dünya bir saptırma ve çaresizlik sarmalında. İnsanlar içlerindeki o kutsal dengeyi kaybettikleri için modern dünyanın sunduğu en karanlık ayinlere bile maalesef ki sığmıyorlar. Ne olacak çocuklarımıza diye düşünmekte cabası. Sistem her yerde aynı aynayı tutar halbuki. Ama coğrafyalar değiştikçe o karanlık tarafın dışa vurumu daha da şiddetlenebilir. Mesela insanların yaşlanmamak için ve sistemde, dünyada kalıcı olmak için gençlerden kan alıp kendilerine enjekte ettiğini ben duydum. Haberlerde, manşetlerdeydi. Bu modern bir tılsım çabasıdır. Başkasının yaşam enerjisini çalarak hayatta kalma frekansıdır. Kendi içindeki dengeyi bulamayan zihin dışarıdan bir yaşam iksiri arayışında ve bu oldukça karanlık bir yol. Ve bu yol daha bir karanlık yola da onu saptıracaktır. Peki Avrupa'daki karanlık tekno ritüellerini hiç duydunuz mu? Bazı ülkelerde 48 saat süren yüksek dozda sentetik uyarıcılar eşliğinde yapılan ruhsal boşalım seansları. İşler acısı. Zarar veriyorsa bu bir özgürleşme değil, sistemin içinde yok olma çabasıdır. Yani kendilerini öldürmek istemiyorlar mı? Kendi dengesiyle bağını koparan insan kaosta huzur arıyor. Peki biz enerjiyiz diyoruz. Enerjisi olarak siz bunu belki gizli yapıyorsunuz. Ama sizin çocuklarınız, sizin çocuklarınızın çocukları enerjide asla kaybolmaz evrende diyoruz ve kanıtlanıyor da bu. O enerjiyi hissetmeyecekler mi ya da hissetmiyorlar mı? Yani sizin mirasınız karanlık ritüeller olmayacak mı gelecek nesillere? Evet gelelim canım. Gelelim. Türkiye'ye gelelim. Orta Doğu'da mezar ve topraklarımıza da gelelim mi? Jandarmanın bastığı sahte hoca evlerinde çıkan domuz yağı, sürmeler, mezarlara gömülen kilitli kağıtlar, hayvan uzuvlarıyla yapılan bağlama ritüelleri. Neler neler. İnsanlar kendi hayat sorumluluğunu almak yerine bir başkasının iradesini
ipotek altına almaya çalışıyor. Çok acı. Bu kuantum alanın en ağır ihlalidir ve yapanın kendi dengesini de yerle bir eder. Hepimiz de bu yollarda önümüze uyarıcılar gelmiştir geçmişimizde, değil mi? Ve en tehlikeli olan hızla yayılan dijital dünya. Karanlık odalarda sadece bir mum ışığında aynaya bakarak kendine lanet okuyan ya da travmalarını hoş olmayan detaylarda haykıran milyonlar. Bu bir iyileşme değil. Travmayı besleme ayini bence. İzlenme uğruna ruhun en mahrem yerlerini teşhir etmek modern dünyanın en büyük ruhsal karanlığından biri. Dünya karanlığa mı gidiyor? Peki anlam olarak ritüel ve tılsım nedir? Biraz da onu konuşalım mı? Aslında zihni ikna etme sanatıdır. Zihnimiz sembollerle çalışır. Biz sadece zihnimize ben zenginim dersek o bodrum kattaki eski kayıtlar hemen itiraz eder. Hadi oradan, borçlarını unuttun mu? İşte ritüel tam da burada devreye girer. Ritüel zihnin o mantık kapısını bir anladığında aralayıp ruhun muradını içeriye aslında sızdırma sanatıdır da. Bir şeyi fiziksel olarak yaptığımızda zihin bunu gerçekleşen bir eylem olarak kaydediyor. O yüzden bizler o suyu içerken, o adımı atarken aslında hücrelerimize yeni birer komut veriyoruz. Tılsım ise frekansın maddeleşmiş halidir. Gözler görüyor, kulaklar duyuyor. Bir eşyaya yüklediğimiz niyetin enerjisidir. Halbuki o bir hatırlatıcıdır. Aslında tılsım dışarıda bir güç değildir. Tılsım senin içindeki o gücü sürekli ayakta tutan bir frekans bekçisidir. Peki biz neden ritüellere ve tılsımlara ihtiyaç duyarız? Hiç düşündünüz mü? Çünkü bizler maalesef ki unutan varlıklarız. Sabah uyandığımızda o eski kurban bilincine dönmemek için bir sabitleyiciye, bir çapaya ihtiyacımız vardır. Ritüel, geçmişin bağlarını kesmek için kullandığımız bir makastır. Tılsım, gelecekteki tam ve bütün halimizde aramıza kurduğumuz köprüdür. Halbuki kuantum alanda ne tılsıma ihtiyacınız vardır ne ritüele. Zaten o haller vardır ve frekansınızı yükselttiğinizde aynı frekansta titreşirsiniz ve ertesi gün uyandığınızda, yeni bir gün uyandığınızda o halle merhaba dersiniz ve bunu kabul ettiğinizde de hemen gelecek günlerde yaşamaya başlarsınız o halinizi. Hastasınızdır, sağlıklı halinizi, kendinizi fakir hissediyorsunuzdur, kıt hissediyorsunuzdur, zengin halinizi yaşamaya başlarsınız. Hali yaşadıktan sonra da maddesel dünyada bu görünür olur. Peki bu tılsım ve ritüelin yurt dışında ve Türkiye'nin dışında da biz bu tablonun neresindeyiz? Yani bizler o mezara kağıt gömmekle ya da başkasının kanından medet ummakla biz yapmasak da aynı sistemin içinde değil miyiz? Ama o frekansın dışındayız. Evet, güzel bir şey söylüyorum. Biz biliyoruz ki gerçek tılsım bir başkasının iradesine dokunmak değil, özgür irade yasasını çiğnemek değil, kendi irademizi ele almaktır. Kuantumcular böyle söyler. Şebnem Tacikut'ta. Gerçek denge dışarıdaki bu sapmaları görmek ama onlara kapılmadan kendi merkezinde kalabilmektir. En büyük ritüel bence farkındalıktır. En güçlü tılsım da sözlerimizdir. Yani senin farkındalığın ve senin sözün zaten tılsım ve ritüeldir. Kuantum alan ve Şebnem böyle der. Ağzından çıkan her kelime sistemde bir mühürdür. Sen kendine ben hep kaybediyorum dediğinde en büyük karanlık tılsımı bizzat evet sen kendine yapıyorsun. Gerçek ustalık sembollerinin ötesindedir. Bizler kuantumcular zaten alan kuantum alandır. Herkes kuantumcudur. Sadece bilmiyordur kuantumcu olduğunu, kuantum alanda yaşadığını bilmiyorsundur. İşte bizler bu ritüelleri yaparken ki ritüel yapmıyoruz aslında. Objelere tapmıyoruz. Kendi içimizdeki o yaratıcı gücü, o kuantum alanı aslında selamlıyoruz. Ben buradayım ve farkındayım. Bu değişimi seçiyorum diyoruz. O mumu söndürdüğümüzde iş bitmez. Asıl iş o mumun ışığını hayatımızın her anına, o karanlık taraflara taşıdığımızda başlar. Kötü dediğimiz her şey aslında bir sevgisizlik ve tam olamama haykırışıdır. Ne kadar güzel söyledim değil mi? Kötü dediğimiz her şey aslında sevgisizlik, tam olamama,
haykırışıdır. Yani ben bir şeye kötü dediğimde, yargıladığımda aslında ben sevgisizim, ben tam olamıyorum diye herkese bağırıyorum. Yani üzerimde bir pankart var, bununla geziyorum enerjitik alanda. Biz bugün hangi eski bağımızı kesmeye, hangi frekansımızı netleştirmeye hazırız? Nerelere dokunabiliriz? Nerelere odaklanabiliriz? Çünkü biliyor musunuz? Biz tamız, biz biriz. Ve sistem bizim bu kararlı duruşumuzu ve sarsılmaz dengemizi alkışlamak için her zaman bizi bekliyor. Umarım bir ritüel yapıyorsanız, bir tılsım taşıyorsanız Allah'la aranıza o tılsımı, o ritüeli koyduğunuzu bu videodan sonra anlarsınız. Evet, ne yapıyoruz? Şebnem Tacıkut YouTube'una abone oluyoruz. Bildirimleri açıyoruz ve bu videoda en çok sevdiğimiz 7 kişiye paylaştığımızda eğer evinizde sakladığınız tılsımlar varsa ben Şebnem Tacıkut onlara şifa kanalı açıyorum. Hepsinin etkisi uçsun gitsin. Toprak anaya geçsin, değişsin, dönüşsün. Çünkü siz teksiniz ve başka birine asla ihtiyacınız yok. Videonun altına lütfen yorumlarda buluşalım. Evet, benim evimde de bu tarz şeyler var. Yazın ve onları 3 gün balkonda bir sirkeli suda bekletin. Sonra da denize atın. Ama ben videodaki tüm yorumlara bakacağım ve her yazanı da 7 kişiye gönderdiğinde bu videoyu bütün şifa kanalları aktif olacak ve onlar alanınızdan gidecek, gelecek ve güzellikler için de lütfen o beklediğiniz haberlerin olduğuna dair bizi aramayı unutmayın. Çünkü ben o güzel haberleri duydukça daha ne yapabilirim, daha ne yapabilirim diyorum. Beni teşvik ediyorsunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.